Efendim satır arasından herkese merhabalar. Bu hafta Erich Fromm'un sevme sanatından devam ediyoruz. 1900 yılların başındayız. Hala bir türlü çıkmak bilemedik. Nihayetinde dünyanın keşmekeşe düştüğü bir alanda felsefe çatışmalarının arasında insanların nasıl yaşamaları gerektiğini onların açıklarını kullanarak hayata geçirmeye çalışan felsefenin, inancın, değerlerin merkezindeki isimlerden bahsediyoruz. Kitabın ana konusuna bir not düşmüşüz. İncil'den parasempatik öğütler diye. Çünkü sevme sanatını anlatırken hani bir din adamı olmayıp dini bu kadar tatlı bir dille bir başkasına aktarabilen, bugüne dek okuduklarımız kitaplar arasında, şu ana kadar satır arasında söylemek gerekirse, bu kadar tatlılıkla bu işi becermiş birisi yok. O yüzden kalemi kendi açısından ele alındığında sağlam bir kalem olduğu söylenebilir. Ama satır arasının ortaya koymuş olduğu tevhid inancının kıstaslarından yola çıkınca o sağlam olan kalemin bize ne gibi zararlar getirebileceğini, bir kalemin aslında nasıl neşter olabileceğini, habersiz bir kılıcın nasıl bir rahatsızlık verip nasıl insanı doğru yoldan şaşırtabileceğine dair önemli bir eser. Eseri okumanızda fayda var çünkü bu eser aynı zamanda sizin dininizi anlatırken başka insanlara nasıl bir dil kullanmak gerektiğine dair de önemli bir inanç değeri doğuruyor. Tabiri caizse ama bilinçli bir şekilde okumakta fayda var. Sevme sanatını öğreneyim, her şeyi seveyim, sevdikten ve sevgiden yola çıkarak bunun yayılmasının pozitif enerjisiyle bir şeyler kazanayım demek için elinize aldıysanız, ki Türkiye'de genellikle böyle yapılmış, sağlam satılmış kitaplardan birisidir. Tam da seviyorum derken sevdiğiniz her şeyin arasından dininize olan sevginizi de anlamsız bir şekilde yitirdiğinizi göreceğiniz bir kitaptır. O yüzden güzel ve derinlikli bir kitap. Giriş kısmında yayın evinin bir notu var. Fromm'u anlatıyor bizlere ki kitabın ilginç bir özelliği, kitabın sonundan itibaren, kitap normalde 150 küsur sayfada bitiyor, sonra Fromm'un kendi hayatında vermiş olduğu röportajlar ve dünya görüşlerini biraz daha açık bir dille ele almış. Fromm bize açlığını çektiğimiz şeyin sevgi olduğunu söylüyor. Sevgi bizi tanımlar, o insanın varoluş sorusunun cevabıdır diyor. Katılıyoruz bu fikre ama bu sevginin nereden doğduğunu başladığınızda, adımlarını takip ettiğinizde ulaşacağınız bir peygamber var. Bu kitapta ise İncil'i sizin önünüze koyarak bu sevginin merkezine Hazreti İsa'yı anlatıyor. Eğer onu kabul etmezsen bu durumda da dünyanın bütün peygamberlerini ve dinlerini kabul et. Hepsini sev, o zaman da kurtuluşa erebilirsin diyor ki bu yakın dönem felsefesinin önemli argümanlarından biri. Tabi insanlara sevme sanatı adı altında anlatılınca da bu belki de pek çok insanın aklını karıştırıp onlara bir inanç matematiğinden kaymasına vesile olabiliyor. Fromm'un popüler olmasının sebebi tam olarak bir ideolojiler çağında, aynen öyle, bir ideolog olmamasından kaynaklanmıştır. İşte tam da dediğimiz şey. Belli bir fikri savunmadan bütün fikirleri kuşatacak kavramlar üzerinden harekete geçme. Biraz ideolojilerin üstünde olma çabasıyla Avrupa'nın da herkesi kuşatabileceğini anlatma çabasının ürünlerinden biri bu kitap. Marksizmden, Yahudilikten, Marksizmden, psikanalizden ve sonraları Taoculuktan ve Zen Budizminden ihtiyacı olan her ne varsa ve hem de büyük bir hevesle alıyordu. Ama Fromm kesinlikle bir humanisti. Diyor ki humanizmin de bir İncil'e dayanmış inanç biçimi olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu kitap, diyor ön sözünde, belli bir olgunluk düzeyine erişmeden kişiye sevgiye ulaşamayacağını göstermeyi amaçlamaktadır. Önce sizin bir olgunluğa ihtiyacınız var diyerek bize kavramları anlatmaya başlayacak. Çünkü bir şeyin aslında ne kadar bilgi varsa sevgi de o kadar büyük olur diyerek bilginin ehemmiyetine atıf yapar Fromm. Ve soruyu şöyle sorarak başlar. Sevmek bir sanat mıdır? Yani önce bir tanımlamadan yola çıkar. İşte bizler çoğu defa Tevhid Ocağı'nda kavramların ehemmiyeti, kavramlar üzerinde bir zaman harcanması gerektiğini, kişinin
bu kavramların içine erişmedikçe, yaşamla da yoğurmadıkça tarikatsız şeriat, şeriatsız tarikat hepsinin yarım kırıntı toplayınca yenilebilir, yaşanabilir, hissedilebilir bir tevhid inancının olamayacağının her seferinde altını çiziyoruz ki Fromm da bu manada kendi tarikatının kurucusu gibicesine bir yola çıkıyor. Dolayısıyla o yolculukta aslında biz şimdi İncil'in raydan çıkmış, muharref olmuş halinde onu bütün dünyanın ray kabul etmesi için ne yapabiliriz sorusunun cevabına erişiyoruz. Hem de kişisel gelişim kategorisinde satılabilecek ve satılan bir kitapla. Yoksa sevgi, kaderin bir lütfuyla şanslı olanlarımızın kapıldığı tatlı bir duygu mudur diye sual eder. Bu kitap birinci önerme temeline oturtulmuştur der ve devam eder. Birçok kişi sevme sorununu ilkel bir biçimde ele almakta, kendi sevebilme gücünden, sevme ediniminden çok sevilme olarak görmektedir. Onlar için sorun nasıl sevilebilecekleri, nasıl sevilebilir olacaklardır der. Bizler de bekleriz insanın kendi nefsini sevmekten kurtuluşunu. Ama Fromm bu yola giremez. Giremez çünkü kitapta bile Allahu Zülcelal'in adaleti mi dersiniz, tevafuk mu dersiniz, ne dersiniz deyin. Kaderin bir cilvesi de desek yeridir. Fromm bu ilk sayfada söylediği cümleye kitabın sonunda ulaşamayarak kitabın kendisini farkında olmadan imha eder. Bu da bize şeriatsız bir inancın, tarikatın veya tarikatsız bir şeriatın bütün bunların ayrı ayrı yaşanamayacağının, yaşanmaya kalkılırsa da ilahi adaletle yerle yeksan edileceğini bize pür-i-pak gösteren bir kitap olur. İki insan ancak kendi değişim değerlerinin sınırlarını da hesaba katarak piyasadaki en kullanışlı nesneyi bulduklarını hissettikleri an birbirlerine aşık olur der ve Fromm bu kitabında aşkın bütün muhataplarını nesne olarak kabul etmemiz gerektiğini anlatır bize. Kapitalist dünyanın ilk adımları için doğru bir tanımlama olabilir bu. Tüm yönelimlerin merkezini pazarın oluşturduğu, maddi başarıların en önemli değer olduğu bir uygarlıkta insanlar arası sevgi ilişkilerinin de meta ve emek pazarını yöneten aynı değişim yolunu izlemesine de çok şaşmamalıdır. Bir sanatı birazdan bunları derinleştirecek. Bir sanatı öğrenme süreci iki bölüme ayrılabilir. İlk adım kuramda ustalaşmak, tıpkı bizim söylediğimiz gibi. İkinci adım pratikte ustalaşmak. Yani akideniz, inancınız ve bununla beraber yaşam enerjisi diye bugün tabir ettikleri onun içinde olma fikrinin bütünleşmesi gerekiyor. İnsanın varoluşunun temelindeki gerçek, hayvanlar aleminden, içgüdüsel adaptasyondan çıkarak hiçbir zaman terk etmediği bir parçası olduğu doğaya egemen oluşundandır. O doğanın bir parçasıdır ama kopmuştur ondan. Geri dönmesi olanaksızdır artık. Bir kez kovulmuştur cennetten ki doğayla bütünleşmesinin ilk ifadesidir bu. İncil'de biz kovulduğumuz inancı var ya. Dönmeye yeltenirse, gerçi kovulma manası bizim literatürümüzde cennetten çıkarılmadır, kovulma değildir. Bir altını çizelim de izleyicimiz şaşırmasın. Melekler ateş saçan kılıçlarıyla yolunu kesecektir. Şeytandan bahsediyor ama şeytanın da melek olduğuna inanç İncil'de olduğu için. İnsan ancak aklını kullanarak bir daha elde edememek üzere yitirdiği insanlık öncesi uyumun yerine yeni insanca bir uyum koyarak ilerleyebilir der. İnsanı hayvandan ayıran şeyin sevgi olduğunu anlattı. Güzel, burada anlaştık. Devam edelim. Eğer insan bu hapishaneden kurtulup dışarıya çıkamaz, kendisini dış dünyayla bir başka insanla ya da düşünceyle bütünleştiremezse çıldırır. Kabul. Ayrı olma duygusu huzursuzluğu doğurur. Aynen öyle. Şimdi tasavvuftaki, İslam'daki var olan hakikati aynen burada gördük. Şimdi kitap bizi satın aldı. Kabul ettik ya. Ne güzel anlattı dedik ya, doğru dedik ya. İşte bu yüzden dogmatik olmadan bakmak gerekiyor. Doğrular doğru. Onlara o doğruyu söylerken bunun arkasındaki fikri aradığımızı da unutmadan. Çünkü yazan kişi İslam dininin dışından bir zat. Dolayısıyla bu zatın ne söylerse söylesin en nihayetinde, ister bilinçli ya da ister bilinçsiz olsun, ne yazık ki sonunda duvara toslayacağı gerçeği var.
veya toslatmak isteyeceği. Birisi bilinçli olur, birisi bilinçsiz olur. Bu noktada Erik Fromm'a biraz daha bilinçsiz duvara toslayanlar kategorisine almakta fayda var. Adem'le Havva, iyilik ve kötülük bilgisi ağacının meyvesini yedikten, Tanrı'ya baş kaldırdıktan, doğadaki ilk hayvansal ahenkten kurtularak insanlaştıktan, bir başka deyiyle insan olarak doğduktan sonra çıplak olduğunu gördüler ve utandılar. Bu kadar eski ve ilkel bir efsanenin diyerek bunun bir efsane gözüyle bakmak gerektiğini bize hatırlatıyor. Yani şimdi dinler tarihinde anlatılan usul ve erkanın sevgi bağlamında ele alındığı için efsaneleştirildiğini söyleyerek bize bir tane soru işareti bıraktı. Aslında kendi aklındaki soru işaretini bize açtı. Birbirlerinden ayrı olduklarını anladıkları zaman henüz birbirlerine yabancıydılar. Tanıma unsurunu Fromm cinsellikte bulmuş. İşte temel problemlerimizden biri bu. O da Freud'un getirdiği etkiyle. Geçmişten beri geliyor da Freud bu işin ne diyelim piri. Ama garip olan Fromm, Freud'a karşı olsa da Freud'un söylemlerinin bir versiyonuyla aynı kuyuya düşüyor. Çünkü inancı İslam dışında. Farklılıkların giderilmesi doğrultusunda giderek artan eğilim, ileri sanayi ülkelerinde gelişmekte olan eşitlik kavramı ve deneyimiyle yakından ilgilidir. Dinsel açıdan eşitlik, Tanrı'nın evlatları olduğumuz aynı ilahi insan özünü taşıdığımız hepimizin bir olduğu anlamına gelmektedir diyerek devam ediyor. Şimdi bize İncil'den o sevgi dolu cümleleri satacak, anlatacak. Talmud'daki şu cümle diyor: bireyin benzersiz olduğunun kanısına örnektir. Kim bir yaşam kurtarırsa tüm dünyayı kurtarmış olur. Kim bir yaşamı yok ederse dünyayı yok etmiş olur. Bu kavram doğru ve İslam dininde de var olan bir değer. Ancak bu değer o inançlarla ortak bir zemine gelmeyi değil, insanın da insan olarak kabulüne şayan olduğunu beyanıdır. Kant'tan bir örnek verir, karşı çıkışını anlatır ve şöyle der: bugün eşitlik birlikten çok ayrılık anlamına gelmektedir. Bu soyutlamaların ayrılığı. Bugün sizi birleştireceğim diyenler diyor ayırıyor. Neden? Çünkü diyor onlar sevgiden yoksun. Ben size sevmeyi öğreteceğim şimdi. Öğrenelim bakalım. Üretici işte kişiler arası bir birlik elde edemez diyor. Kapital dünyadayız. Dinsel ayinlerde sağlanan birlik de geçicidir diyor. İşte burada tasavvuf, şeriatsiz tasavvufu anlatıyor. Çünkü Hristiyanlıkta da tasavvuf var. Tasavvuf bir inancın yaşama dönüşmüş halidir. O şeriatı ise kurallarıdır. Topluma uyumlu gerçekleştirilen de sahte birliktir der ve tamamen üstünü çizer. Bunların tümü var olma sorununa çözüm getirmektedir. Tam çözüm insanlar arası birlikteki başarıda, bir başka insanla sevgi içinde kaynaşmada yatmaktadır diyerek bu dinsel ibadet formasyonundan kurtulmak gerekliliğini, sevgiyle yorulmak gerekliliğini bize anlatır. Hani bizde 32 diş gülen abilerimiz, ablalarımız gibi. Sevmek diyor, almak değil öncelikle vermek olduğu biçiminde tanımlanabilir. Böyle tanım yapanlar var. Ama vermek nedir? Şimdi bak onu anlatıyor bize. Aynı cümleyi kuruyoruz. Hristiyan bir adamla biz de bu cümleyi kuruyoruz. Almak değil öncelikle vermek önemlidir. Bu sevginin bir temelidir. Temel yapı taşlarından biridir diyoruz. Ama diyor ki çok kolay gibi görünse de bu sorunun yanıtı gerçekte karışıklıklarla, belirsizliklerle doludur. Bu konuda en yaygın yanlış anlama vermenin bir şeyden vazgeçme, bir şeyden yoksun kalma, bir başkasının uğruna kurban olma gibi anlaşılmasıdır. Ama diyor bu böyle değildir. Nasıldır diyoruz vermek? Onlar için vermenin almaktan daha iyi olduğu duygusu, yoksun olma acısının alma sevincinden daha iyi olduğu anlamına gelmektedir. Yani sen bir başkasının yardım ediyor olmak, ona veriyor olmak kendini tatmin etmek için senin ihtiyacındır diyor. Dolayısıyla burada ayrışıyoruz. Sevgi, sevgi üreten bir güçtür. Bak burada da anlaşıyoruz mesela. Sevgi, sevgiyi arttırır. Güzel. Güçsüzlük sevgi üretemez. Doğru. Bu düşünce Marx tarafından çok güzel anlatılmıştır. Yani tam hadi oluyor mu derken hop Marx'a geçtik. Ne demiş Marx? İnsanı insan olarak düşünün
ve onun dünya ile ilişkileri de insanca olsun. Dikkat, dünya ile ilişkiler insanca. O zaman sevgiyi sadece sevgiyle, güveni güvenle vesaire değiştirebilirsiniz. Eğer sanattan tat almak istiyorsanız sanatkarca eğitilmiş olmanız gerekir. Marx'ın ikinci cümlesi biraz üstünü örtmek adına olmuş kapalı cümlelerden. Yani kapalı ara baran cümlesi diyoruz biz buna. Konuyu anlatamayacağı için başka yere zıplama tahtası yapmış bir şeyi. Ama dikkat edeceğimiz şey burası. Dünya ilişkileri de insanca olsun. Bu ne demek? İnsani olarak dünyadan ne istiyorsan diyor, verirken bunlardan kopma. Kendi imkanlarını kaybetme, kendi konforundan vazgeçme. Ama İslam ne diyor? Nefsinin istemiş olduğu her türlü konforu reddet ki o zaman Rabbinin istediği güzel insan olursun. Sevgi, sevdiğimiz şeyin büyümesi ve yaşaması için gösterdiğimiz etken, aktif ilgilidir. Bu etken ilginin bulunmadığı yerde sevgi de yoktur. Sevginin bu unsuru Yunus kitabında çok güzel anlatılmıştır der İncil'de bir bölümün adı olarak. Tanrı Yunus'a Ninova'ya gitmesini, orada yaşayanlara eğer günah yolundan dönmezlerse cezalandırılacaklarını söylemesini buyurur. Peki bunu niye söylüyor? Çünkü birazdan Tanrı'nın da hayatımızda bizim tarafından anlayış açısından evrime tabi olduğunu anlatacak. Bugün birçok durumda sorumluluk kişiye dışarıdan yüklenmiş bir görev olarak anlaşılmaktadır, fakat gerçek anlamıyla sorumluluk tamamıyla iradi bir eğilimdir. Halbuki sorumluluk almak her babayiğidin harcı değildir. İrade sahibi olmak ayrı bir şey, iradenin temelden gelmesi ayrı bir şeydir. Nefis bunu kabul etmez. Saygının ancak ben bağımsızlaşmayı başarmışsam, eğer birisini sömürüp hükmüm altına almadan koltuk değneksiz ayakta durabiliyor, yürüyebiliyorsam işte o zaman gerçekleşeceği açıktır. Saygı ancak özgürlüğün temelleri üzerinde var olabilir der ve Fransız şarkısından bir alıntı yapar. Sevgi özgürlüğün çocuğudur. İşte ayrıştığımız temel yerlerden bir tanesi. İnsan keskin bir özgürlüğe tabi tutulduğu alandan itibaren kendisini sevmeye başlar ki bu kitapta birazdan göreceğiz bazı pasajlarda. Kendisini sevdiğinde ise dünyayı değil, dünyalık olanı sevmeye başlar. Dünyadakileri değil, dünyadakilerden elde edeceği kazancı ve menfaate aşık olur. Nihayetinde bu sahte bir aşk olup onu hakiki aşka karşı perdeler. Kendimizi, arkadaşımızı tanıma isteği Delphi Tapınağı'ndaki yazıtta dile getirilmiştir der ve bize şunu söyler. Evet, bir Hristiyanım. Size bu kitapta İncil anlatıyorum ama takılmayın bunlara. Ben yeri geliyor, ne enteresandır ki Kur'an-ı Kerim'den hiçbir alıntı yok. O da bir ince not olarak düşeyim. Her şeyden bir alıntı var. Kur'an-ı Kerim ve Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den yok. Doğal olarak Delphi Tapınağı'na gidelim bakalım ne demişler. Yazıtta şöyle bir yazı varmış. Kendini bil. Güzel, tasavvufta da bu söyleniyor ama biraz yanlış anlaşılmış. Gene ayrışıyoruz. Tüm ruh bilimin kaynağıdır bu söz. Ne var ki insanın istenen tüm insanlığı bilmek, onun içindeki sırrı öğrenmek olduğuna göre bu istek düşünceyle kazanılan bilgiye sıradan bilgiyi doğrulamaz demiş. Hakikat böyle ifade ediliyor. İslam terminolojisinden bir alıntı yapmamış olsa da dünyanın herkese kendisinin sevgisiyle ifade etmiş olan Celaleddin Rumi'den bir alıntı yapıyor. Ama bu alıntı yine kendine göre. Gerçekten gönülden gönüle açılan pencere vardır. Çünkü iki beden ayrı ve uzak değildir. Sözünün üzerine şunu düşüncesini koyar. Kutuplaşmadan çıkıp birleşmeye doğru gidiş. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bu hakikati beyan eden önemli bir zat olarak topraklarımızın her yerde kabul görmüştür. Ama onun dini tarafı değil, söylem tarafı ele alınarak pek çok Hristiyan misyonerliğinde de kullanılmış ve kullanılmaktadır. Daha önce cinsel isteği birleşme ve sevme gereksiniminin bir belirtisi olarak kabul etmek yerine sevgiyi cinsel içgüdünün yansıması ya da yüceltilmesi olarak gören Freud'un yanılgısına değinmiştim. Freud'un yanılgısı daha da derinlere inmekte der. Freud'dan da ayrıyım ben anlamını vermeye gayret eder. Çünkü Freud'la cinsellik konusunda anlaşamıyorum der. Ama şimdi bize anne baba sevgisini anlatırken şu ibareleri yer verince gene sigorta çalışmadan patlayıverir. Baba sevgisi koşullu sevgidir der mesela.
Kural: seni seviyorum çünkü umutlarımı gerçekleştiriyorsun. Çünkü görevini yapıyorsun, çünkü beni seviyorsun. Koşullu baba sevgisinde de koşulsuz ana sevgisinde olduğu gibi olumlu ve olumsuz yanlar var der. İşte bu sevginin nesnelleşmesidir. Yani win-win, kazan-kazan teorisini pratikte her alanı yaydıklarını görüyoruz bu kitapta olduğu gibi. Sen beni seversen ben seni severim diyor ya adam. Ne yazık nefsine düçar olmuş. Sonuçta yetişkin kişi kendi kendisinin anne babası olma durumuna gelir. Sanki içinde bir annelik bir de babalık güdüsü vardır der. Bunu anlatırken şunu ifadesini verir. Annelik güdüsü: seni benim sevgimden, mutlu bir yaşam dileğinden yoksun bırakacak hiçbir kötülük, hiçbir günah yoktur. Babalık güdüsü ise diyor, yanlış yaptın. Yanlışının belli sonuçlarından kaçınamazsın ve her şeyden öte. Eğer seni sevmemi istiyorsan tutumunu değiştirmelisin der. Onun yönetici vasfını ortaya koyarken nesnel sevginin insan eğitimi olan ihtiyacını beyan eder. Kendini sevme bencillikle eş tutulmuş. Kendimi sevdiğim oranda başkalarını az seveceğime inanılmıştır. Bu görüş Batı düşüncesinin çok gerilerine uzanmaktadır der. Dolayısıyla buradan itibaren artık sayfa 78 zerke başlıyoruz. Yani insanın kendisini sevmedikçe bir başkasını sevemeyeceğini. Sevgili gençler, kendinizi sevmeyin. Çünkü kendimizde var olan nefis bizden her türlü bela ve illet istiyor. Hak dostunu sevin, hakkı sevin, size hak yoluna götürecek olanı sevin. Velev ki onun size söyleyecekleri sizin kendinize sevmenize engel olacak her türlü zorluk ve imtihanla dolu olsa bile nihayet çıkılacak bir yokuş varsa akıtılacak bir tel vardır. Narsizm insan gelişmesinin ilk evresidir der. Yaşamının daha sonraki evrelerinde narsizme dönen kişi sevme yetisini yitirir, en uç noktası çıldırmaktır. Kendini sev diyor ama narsist kadar değil. Peki bu ayrımı kim koyacak? Nasıl becereceğiz onu? O çizgi nerede başlar? Kim çeker? Nasıl çeker? Cevapsız. Şimdi neye geldik? Bakın şimdi o ana fikri buldum diyen adamın kendi fikrinde kuyuya iniyor şimdi. İncil'deki komşunu kendin kadar sev öğüdü, insanın kendi bütünlüğüne ve eşsizliğine gösterdiği saygının, kendine olan sevgi ve anlayışın, başkalarına duyulan sevgi ve anlayıştan ayrı tutulmayacağını belirtir. Bu da kuyuya düşen adamın gördüğü ışığı yol bilmesinin sonucu olarak ifade edilebilir. Şimdi karışma başladı. Tanrı sevgisini anlatacak bize. Bakalım ne diyecek. İster diyor tek tanrılı olsun, ister çok tanrılı. Bak bunları artık şimdi eşitledi. Kuyuya düştü, kafa karıştı. Tanrılı dinlerin tümünde Tanrı en yüce değerin, en çok aranan iyiliğin simgesidir. Bu yüzden Tanrı kavramı insanın istediği en iyi şeye göre özgün anlamlar almaktadır. Yani düştüm kuyuyu ben düzeltirim herhalde. Kendime bir çıkar yol yaparım zannımca. Birkaç taşı üst üste koyar, atlatırız bunu dersin. Ama kuyu adım attıkça derinleşmektedir. İşin de komedisi ve garabeti burada. Ana erkil evrede en yüce varlık annedir diyor. Anne diyor tanrıçadır. Toplumda ve ailede hükmedendir. İnsan diyor evrimindeki gerçek bilgiye sahip olduğumuz ve güvenilir çıkarsamalar yeniden oluşturulmaya gerek duymadığımız daha sonraki evre ataerkil bir evredir. Baba dinde ve toplumda yüce varlık haline gelmiştir. Baba sevgisi doğası gereği isteklerde bulunur, kurallar ve yasalar koyar. Çocuklarına karşı sevgi bu kural ve yasalara olan itaatlerine göre biçimlenir. Şimdi kuyuya düşen adam ne yapıyor? Başta yaptığı kavramsal düzlemi kendi adına yapmaya, kavramları tanımlaştırmaya, tanımları da kendi koymaya başlıyor. Bak aynı yerden çıktık değil mi? Aynı düşünceden. Ama bu düşünce yetmiyormuş. Eğer önünüzdeki kitap muharrefse, siz de muharref olandaysanız düştüğünüz kuyuda attığınız her adım sizi bir adım daha aşağı götürebiliyormuş. Efendim çok sıkmadan bu manayı ilahiyi anladıysak eğer, ilerleyen bölümlerde bize sevgiyle alakalı anlattıklarını söyleyelim. Bunu da Batı felsefesiyle alakalı inşallah yaptığımız çalışmaya bırakalım.
Nihayet konunun ne demek istediğimizi anladık. Yani konu aynı yerden çıksak bile aynı yere ulaşmak istiyorsak aynı kıstaslara ihtiyacımızın olduğunun delili olan bir kitaptır. Eğer sevgi, olgunluk, üretici kişilik gerektiriyorsa, ileri uygarlıkta yaşayan bir birey için sevebilme yetisi o uygarlığın ortalama insan üzerindeki etkisine bağlıdır diyor. Yani insanın olgunlaşma sürecini şimdi medeniyetin gelişme biçimine bağlarken şu cevabı da verip kendini açığa çıkartıyor. Batıdaki yaşamımızı izleyen tarafsız bir gözlemci, kardeşlik sevgisinin, anne sevgisinin ve cinsel sevginin az rastlanan olgular olduğunu görecek ve bunların yerlerinin gerçekte yozlaşmış sevgi biçimleri olan birçok sahte sevgiyle doldurulduğuna kuşku duymayacaktır der, hali pür melalini beyan eder. Demek ki sevmek yetmiyormuş, nasıl sevdiğini bilmeyince. Şimdi sonlara doğru gidelim çünkü bunun uygulaması nedir? Tamam, buradaki kuyuya düşmeyi anladık. Şimdi adam kuyuya düştü, onun farkında değil, o hala kendini elini uzatan, sevmeyi öğretecek, batılıyı sevgisizden kurtaracak adam diye gördük ya, bakalım o eli nasıl çalıştırıyor? Sevme sanatın uygulanması. Efendim diyor, ancak disiplin kişiyi dışarıdan zorlanan bir kural gibi görünmemeli, kişi onu kendi isteğiyle gerçekleştirmelidir. Dünyada hiç kimse çok isteyerek bir anda, hani tadını hiç bilmeyen bir adam için söylüyorum, yani namazı hiç kılmamış bir adam büyük bir iştahla namaz kılmaz başta. Zorlanır. Sabah namazına kalkacak, yatsı namazı var. Hele bir de teheccüd filan niyazı olduysa, nasip olduysa, bütün bunları yan yana koyduğunuzda bir zorlanma var. Dolayısıyla disiplin zorlamadır, işten gelmez. Bu şeye benzer. Yani kızım niye başın kapalı değil senin? Allah Azze ve Celle emretmiş. Vallahi daha içimden gelmedi. Yani içinden bir gün gelecek. Ama hangi içinden, ne kadar uzaktan, ne zaman belli değil. Bir disiplin matematiği gerekmese Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hakk'ın bizlere emirleri, açık beyanatı, cehennem ve cennet ibadeleri olmaz mı? Olmamalı mıydı? Bu mantıkla haşa olmasa olurdu. Madem ki bizi yaratan bu makineyi takdir ve takdim eden ve takdis eden, insan olarak takdis eden Cenab-ı Rabbul Alemin'in söylemiş olduğu sözün disiplin özü hakikattir. Ama şunu gördük şimdi bu kitapta. İnsan muharref olan bir inançta olunca o kitap ona sevgiyi, o peygamber ona sevgiyi kendi muharref ettiği için, yanlış anlaşılmasın, Hz. İsa Efendimiz bizim de peygamberimiz. Hatta sadece Müslümanların peygamberi desem daha doğrudur. İftiradan temizlenmiş ve arınmış Kur'an'ın beyanatı Resulü Kibri Aleyhisselatü Vesselam sünnet-i seniyesiyle. Dolayısıyla sonuç bu. Peygamberiniz, muharref ettiğiniz peygamberin sözü, sevgisi öğretemiyor. Kur'an-ı Kerim gibi muharref olmayan bir kitabınız olmadığı için size hakkı beyan edemiyor ve siz kendi sevgi formülünüzü ararken başta söylediğinizin tersine çıkıyorsunuz. Bir kişiye inanmanın diğer anlamı da kişinin bir şey yapabileceğine inanmaktır diyor. İnancın en temel varoluş türü annenin yeni doğmuş bebeğine duyduğu inançtır. Dolayısıyla bu sefer sevgiyle inancı ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Erich Fromm kim? 23 Mart 1900 tarihinde doğmuş olan dini inanç ve ibadetlerimden vazgeçtim. Çünkü ister dini ister siyasi olsun, İnsan ırkının herhangi bir kesimine katılmak istemiyordum yalnızca diyen bir adamdır. Hem hiçbir yere katılmak istemezsin, hem sonucunu kendi dininin tasavvuf argümanlarıyla beslemeye, hatta Mevlana Celaleddin Rumi'den alıntılar yapmaya mecbur edersin. Hem bunları karıştırayım derken bir kuyuya düşensin, hem kuyuya düşüp hem de kuyunun başında kuyuya düşmüşleri kurtaracağını zannedersin. Bu neye benzedi? Bu şeriatsiz bir tarikatın özelliğine benzedi. Rabbim bu hakikatin, şeriat, tarikat ve hakikatin bir bütün olduğunu, bir tamam olduğunu, birbirini tamamlayarak değil, bütünleyerek varlığımız için ihtiyaç olduğunu anlamayı bizlere nasip müyesser eylesin. Ama dediğim gibi bu kitabı bir de bu pencereden okumanızda fayda var derim sizlere.
Efendim İncil'den parasempatik öğütlerin niye parasempatik olduğunu şimdi ifadelendirmiş oldum. Çünkü kuyunun başındaki adam ne yazık ki ağrılar ve sancılarını yukarıda bir adamı çektiği için çektiğini zannediyor. Halbuki kuyuya düştüğü için gördüğü vücudundaki ezilmeler onu bu acılara mecbur ediyor. Ne diyelim? Sevme sanatı derken kendini mahvetmenin bir başka sanatsal bakış açısı olmuş. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.